Merhaba, karmaşık piyasa verilerinin ardındaki gerçeği ortaya çıkardığımız analizimize hoş geldiniz. Bugün gerçekten de çok sarsıcı bir konumuz var. 2026 piyasalarına dair çok çarpıcı bir öngörüyü mercek altına alıyoruz. Piyasa fiyatı her zaman gerçek fiyat mıdır? İşte bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. Elimizdeki kışkırtıcı bir 2026 piyasa tahminine göre o ekranlarda yanıp sönen rakamlar var ya, işte onlar işin aslını pek de yansıtmıyor olabilir. Hadi gelin, direkt olarak gümüş piyasasındaki akıl almaz bir anomaliyle başlayalım. Bakın, aynı gümüş için Asya piyasası açıkken ödeyeceğiniz fiyatla Amerika piyasası açıkken ödeyeceğiniz fiyat arasında dağlar kadar fark var. Yani ne zaman işlem yaptığınıza göre fiyat tamamen değişiyor. Peki nasıl olur da böyle bir şey mümkün olur? Bu inanılmaz farkın sebebi ne? Bu öyle basit, anlık bir hata falan değil. Hayır. Bu kağıt üzerinde dönen piyasayla yani sanal olanla elinizle tuttuğunuz fiziki gerçeklik arasında ne kadar derin bir uçurum olduğunun en net göstergesi. Şöyle bir bakın, Tokyo'da, Kuveyt'te, Kore'de, dünyanın dört bir yanında insanlar fiziki gümüşe o resmi ekran fiyatının çok ama çok üzerinde para ödüyor. Bu ne demek? İnsanlar artık kağıt üzerindeki vaatlere değil, avuçlarının içinde tutabildikleri gerçek gümüşe koşuyor demek. Talep inanılmaz boyutlarda. Peki, madem gerçek bu, o zaman bu düşük ekran fiyatı kimin işine geliyor? Ve daha da önemlisi, bu oyunu oynayanlar neden şu anda kendilerini milyarlarca dolarlık bir hatanın içinde çok tehlikeli bir pozisyonda buldular? Bakın, dünyanın en büyük 26 batılı bankası yıla başlarken ne demişti biliyor musunuz? Gümüş en fazla 38 dolar olur. Peki ne oldu? Fiyatlar 72 dolara aştı. Yani %100'den fazla yanıldılar. Bu basit bir hata değil, bu devasa bir öngörü fiyaskosu. Ve işin korkutucu yanı şu, bu kurumlar kağıt piyasalarda 1'e 300 gibi akıl almaz kaldıraçlar kullanabiliyor. Yani ceplerindeki 1 dolarla 300 dolarlık pozisyon açıp fiyatlar üzerine kumar oynuyorlar. Fiyatlar istedikleri yöne giderse muazzam karlar elde ediyorlar ama ya tersi olursa? İşte o zaman da tam olarak şu an olduğu gibi devasa zararlarla yüzleşiyorlar. İşte bu feci yanlış hesap. Bu devasa bankaların gümüşe karşı inanılmaz büyüklükte ve zararda olan pozisyonlar taşıdığı anlamına geliyor olabilir. Ekranda gördüğünüz alıntı durumu çok net özetliyor aslında. Bu durumun birçok finans kurumunu iflasa sürükleme potansiyeli kesinlikle göz ardı edilmemeli. Tehlike işte bu kadar büyük. Ama durun, bu hikaye sadece gümüşle sınırlı değil. Aslında bu çok daha büyük bir resmin, yani küresel finans sisteminde yaşanan köklü bir değişimin sadece küçük bir parçası. Şu zaman çizelgesini bir bakalım. 2000 yılında küresel rezervlerin neredeyse 3'ü dolardı. 25 yıl ileri sarıyoruz ve dolar sadece bir yıl içinde gümüşe karşı değerinin %60'ını kaybediyor. Ve 2026'ya geldiğimizde rezervlerdeki payı %40'lara kadar geriliyor. 20 yılı aşkın süredir devam eden bir erozyon bu. Doların tahtı sallanıyor. Ve tam da dolar bu kadar zayıflarken sahneye başka bir dev çıkıyor. Çin son derece sessiz ama bir o kadar da güçlü bir hamleyle gümüşün fiziki arz haritasını tamamen yeniden çiziyor. Bakın, Çin'in hamlesini anlamak için önce şunu bilmemiz lazım. Gümüşün çoğu, yani %70'i aslında saf gümüş madenlerinden çıkmıyor. Bakır, altın gibi başka metaller çıkarılırken adeta aradan çıkan bir yan ürün. De işte kilit nokta geliyor. Bu aradan çıkan yan ürün, gümüşün de %70'i, yani aslan payı, rafine edilmek, yani saflaştırılmak için tek bir yere gönderiliyor: Çin'e. Şimdi tabloyu birleştirelim. 1. Çin dünyanın en büyük gümüş rafinericisi. 2. Çin bu rafine gümüşe ihracat kısıtlamaları getiriyor. Sonuç, Batı'nın alabileceği fiziki gümüş miktarı aniden daralıyor. Çin resmen vanayı kısıp küresel piyasadaki fiziki gümüş akışını kontrol altına alıyor. Bu da Batı için muazzam bir arz sıkışıklığı demek. Peki gümüş gibi hem sanayide kullanılan hem de değerli bir metal olan bir emtianın arzı bu kadar sert sıkıştırılınca ne olur? Tabii ki bu olay kendi başına kalmaz. Etkisi suya atılan bir taş gibi dalga dalga tüm emtia piyasasına yayılır. İşte bu da 2026 için inanılmaz hareketli ve öngörülemez bir emtia haritası çıkarıyor önümüze. Mesela platine bakalım. Yıllarca resmen unutulmuştu, değeri bilinmiyordu ama sonra birden değerli bir metal olduğunu hatırladı ve fiyatlar 2500 dolara doğru adeta patladı. Yani piyasa, platinin sadece sanayide kullanılan bir metal olmadığını, aynı zamanda bir değer saklama aracı olduğunu yeniden keşfetti. Ama bu tahminin belki de en ilginç, en sürpriz atadayı, henüz pek hareket etmemiş bir ürün, buğday. Neden mi? Çünkü analize göre en yüksek potansiyeli taşıyıp en düşük riski barındıran emtia olarak görülüyor. Gözleri buğdayın üzerine çevirmek lazım.
Petrol ise tam bir muamma. Fiyatlar adeta bıçak sırtında. Her şey Venezuela'da yaşanacak jeopolitik gelişmelere bağlı. Eğer ABD'nin istediği gibi bir sonuç çıkarsa fiyatlar düşebilir ama oradaki kaos devam ederse fiyatların fırladığını görebiliriz. 2026'da kesinlikle yakından izlenmesi gereken bir emtia. Peki tüm bu karmaşık tabloyu anlattık. Gümüşteki sıkışma, dolardaki düşüş, emtialardaki hareketlilik. İyi de tüm bunlardan bireysel bir yatırımcı olarak bizim çıkarmamız gereken ders ne? Nasıl bir oyun planı izlemeliyiz? Analizin temel tezi çok net. 2026'da gümüş fiyatlarının 3 haneli rakamları görmesi bekleniyor. Hatta 150-200 dolar gibi seviyeler oldukça mümkün. Bu şu demek, gümüşün yükseliş hikayesi daha yeni başlıyor ve piyasada yaşanacak her türlü düşüş aslında yeni bir alım fırsatı olarak görülmeli. Peki, strateji ne olmalı? Önerilen şey hibrit bir yaklaşım. Yani birincisi ve en önemlisi elinizde fiziki olarak tuttuğunuz bir gümüş pozisyonunuz olsun. Bu sizin temel güvenceniz. İkincisi, ETF'ler gibi kağıt piyasası araçlarını da daha kısa vadeli alım-satımlar için, piyasadaki dalgalanmalardan faydalanmak için kullanın. Fiyatlar çok yükseldiğinde yavaş yavaş pozisyon azaltın, ani düşüşlerde ise ekleme yapın. Kısacası hem fiziki hem dijital iki dünyanın da avantajlarını kullanın. Aslında bütün bu senaryo, o bildiğimiz, alıştığımız ana akım ekonomik düşünceye adeta bir meydan okuma. Ekranda gördüğünüz alıntı durumu özetliyor. Plaza ekonomistlerinin eğitimine aldığı dünya artık gerçek değil. Yani onların eski modelleri şu anda olup biteni anlamakta tamamen yetersiz kalıyor. Sonuç olarak şunu anlamamız gerekiyor. Bu analiz sadece rakamlardan, fiyatlardan ibaret değil. Bu küresel güç dengelerinde yaşanan potansiyel bir devrimle ilgili. Bu da bizi aklımızı kurcalayan o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Acaba biz eski finansal düzenin can çekişirkenki son çırpınışlarına mı tanıklık ediyoruz, yoksa sancılı da olsa yepyeni ve çok daha farklı bir sistemin doğuşuna mı şahit oluyoruz?